Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal serisinin 16. bölümüyle karşınızdayım. Beyazlarda Mikhail Tal, siyahlarda ise Pal Benko. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açtı. Benko C5 ile yanıt veriyor. Sicilya savunması D4 karesini kontrol ediyor. At F3, D4 ve E5 karelerini kontrol ediyor. G6, hızlandırılmış dragon varyantı. G7 karesinde fille yer açtı. D4, C5 hücum ediyor. Koyu renkli karedeki filin çaprazını açıyor. Fil G7, fili uzun çaprazı yerleştirdi. Tal D5 hamlesiyle alan kazanıyor. Ama E5 ve D4 karesinin kontrolünü bıraktı. D6, C5'i desteklerken E5 karesini kontrol ediyor ve filin çaprazını açıyor. At C3, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. At F6, D5 ve E4'e baskı uyguladı. Rok hazırladı. Fil B5, tempo ile filini gelişti. Rok hazırladı. At BD7, atın gelişerek yanıt veriyor. Filin çaprazını kapattı ama fil değişimlerinden kaçınıyor. Benko'nun piyonları koyu renkli karelerde. Açık renkli karedeki fili vermek iyi olmazdı zaten. A4, vezir kanadından alan kazandı. Kısa rok şah güvenliğini sağlıyor. Kısa rok şahını güvenli konuma getirdi. A6, fili istedi. Fil görevini tamamladı. Atı pasif bir kareden geliştirdi. Fil E2, fil tehditten çıkıyor. Kale B8, B5 sürüşünü destekledi. Kale E1, F1 karesinde fil yer açtı. Kale E4'ü destekleyecek. At E8, filin çaprazını açtı ve at manevrasına başlıyor. Fil F4, E5 karesini kontrol ediyor. At C7, at B5 sürüşünü destekliyor. Fil F1, kalenin dikeyini açtı. Artık kale E4'ü koruyor. Benko B5 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Alan kazanıyor ve vezir kanadından atak başlatıyor. Vezir D2, vezirini gelişti. Vezir fil bataryası oluşturdu ve kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Kale E8, E piyonu sürüşlerini desteklediği gibi fil H6 gelirse artık Benko filini H8'e saklayabilir. H3, şahı için hava deliği açtı. G4 karesini kontrol ediyor. At F6, filin çaprazını açtı. At E4'e baskı oluşturuyor. Kale AD1, D5 piyonunun desteğini artırdı. Fil D7, kale E5 hamlesiyle merkezden ilerliyor. Atı istedi. Benko B4 hamlesiyle karşı saldırıya geçiyor. Benko da talin atını istedi. At E4, at tehditten çıktı. F6 atına baskı oluşturuyor. At alır E4, atı kırıyor. Kale alır E4, atlar değişildi. Fil alır A4. Benko bir piyon öne geçti. Fil H6, Tal rakibinin fianchetto filini değişmek istedi. Bu fil şahın savunmasında büyük bir öneme sahip. Fil H8, filini istekten çıkardı. Kale D1, Tal E dikeyinde kalelerini çiftledi. F6, E5'e saldırıyor ama F7 ve E6 karelerini zayıflattı. E6, Tal alan kazandı ve rakibini iyice sıkıştırdı. F5, filin çaprazını açarken kaleyi istedi. Kale H4, kale H dikeyinden rakip şaha karşı saldırı başlatabilir. Fil alır B2. Benko 2 piyon öne geçiyor ama analiz çubuğunda da gördüğünüz gibi kale üstünlük veriyor. D5 ve E6 piyonları adeta tahtayı ikiye bölüyor. Tal şah kanadından saldıracak. D5 ve E6 piyonları Benko'nun taşlarını şah kanadına savunmaya aktarmasını engelliyor. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Mükemmel bir feda var. Fil F8 çift ünlem. H6 karesinde vezirine yer açtı. Vezir H6 girip mat etmek istiyor. Kale alır F8. Fili aldı, yapabileceği bir şey yok. Vezir H6. Vezir alır H7 bir hamlede mat istedi. Matı engellemenin tek yolu var. Kale F7. Mat olmamak için kalesini feda etmek zorundaydı. Kale H7'yi koruyor. E alır F7. Kaleyi alıyor. Şah burada H8'e giderse vezir alır H7 ile mat olur. Kaldığımız yerden devam edelim. E alır F7. Şah alır F7. Vezir alır H7, şah çekiyor. Fil G7. Araya taş kapattı. Kale H6. Fil açmazda olduğu için kaleyi alamıyor. Tal G6'ya baskıyı artırdı.
Vezir G8. Vezirleri değişip baskıdan kurtulmak istedi. Vezir alır G6. Şah çekti. Şah F8 zorunlu. Ve talden mükemmel bir kale fedası geliyor. At G5 çift ünlem. Bu konumda Benko kaleyi alırsa fil alır H6. At H7 şah. Benko veziri vermek zorunda kalırdı. Vezir alır H7. Nerede kalmıştık? At G5. Benko oyuna vezir alır D5 hamlesiyle devam ediyor. Bu konumda iki hamlede mat var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Tal kale A8 hamlesiyle kalesini feda ediyor. Çift ünlem ve Benko burada oyunu terk ediyor. Fil alır H8 yapılırsa at H7 bir hamlede mat. Kale H8'e geri dönelim. Bu konumda vezir G8 kapatırsa vezir açmazlı olduğu için at H7 yine mat olur ya da vezir F7 hamlesiyle de mat edebilir. Benko'nun terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale H8. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.